Şimdi yalnız Bektaşileri etkilemedi demiştik ya. Peki başkalarına zikretsek kimlerden söz edebiliriz? Türkmenler, Çepniler var. Trabzon bölgesine yerleşmişlerdi. Yani ilk Kızılbaşlar Anadolu'ya Trabzon Rum Pontus İmparatorluğu'na sığınarak giriyorlar. Sonra Sultan Fatih'in orayı fethetmesiyle sanırım 1462 gibi bir dönem olabilir. O zaman oradaki şeyler Anadolu'ya yayılırlar. Kızılbaşlar. Uzun Hasan meselesi falan. Bunlar siyasi meseleler, onlara girmiyorum. Ama Çepniler, herkesin zannettiği Aleviler sadece şeydedir. İşte Anadolu'nun Yörük bölgelerinde falan, Akdeniz Havzası'nda işte Çepniler Rum Pontus'a sığındıkları için Trabzon bölgesine yerleşmişler. Ordu'da falan o halen Alevi köyleri vardır. Bu şey bakımından söylemek istemiyorum. Yani buradaki Çepnilerin de Proto-Türklerin söylediğim bu değerlerini, ritüellerini inisiyasyonla, eğitimle kendi içlerinde taşıdıklarını, Kızılbaşlar dediğimiz, onların da tahtacılar hakeza bunu taşıdıkları ki Türklerimizde vardır. Değil mi? Tahtacılardan çok ünlü bir şeyimiz var. Ozan Türküçümüz halen yaşayan. Alev üşüyor filan, neydi o? Musa Eroğlu mesela, tahtacı, yörük Musa Eroğlu. Musa Eroğlu'nun tüm türkülerinde bu Proto-Türklerin şamanik ögeleriyle İslam'ın Ali şeyiyle Ehl-i Beyt ve Ali sevdasıyla bir bütünleşmiş olan söylemi, bu çok şeydir, çok değerlidir yani. Değil mi? O arada bir Musa Eroğlu'nda mesela bir şeyde dinleyebiliriz. Eğer Can ve Tarkan izin verir. Şimdi Can ve Tarkan niye söyleyip duruyorsun? Hani daha evvel hep Can vardı. Can sembolik olarak söz ediliyor. O sanki hiç görünmez birisiymiş gibi. Sonra sesi duyuldu. Sonra da yüzü göründü. Evet. Bizim masamızda, değil mi? Çilingir masası böyle bir yer. Ama Can'ın da arkasında bütün zahmeti, yükü çeken, hepimizin kahrını çeken bir Tarkan var. Yani daha sesini duymadık ama sesi de duyulacak, yüzü de görülecek umarım. O günler de gelecek. O günler de gelecek. Evet. Selam olsun. Selam olsun. Sevgili kardeşime. Dinleyiciler, izleyiciler hep bunları merak ediyor. Eyvallah. Ya kimlerle yapıyorsunuz bu işi? Nasıl muhabbet çeviriyorsunuz orada? Nedir bu neşeniz sizin? Çünkü bizim yolumuz neşedendir. Bu manevi yollar, çeşitli yollar var. Bu temel karakterlere uygun biçimdedir. Ben bir gün bir Bektaş Mürşid-i Kamili ile sohbetimde kendisine sordum. Efendim dedim, bu 12 tarik diyorsunuz. Niye 12? Ya ben bir sayıyorum mesela, alıyorum literatürden 300 küsur tane çıkıyor, 360 tane falan var. Siz 12'de ısrar ediyorsunuz ya. Reel bir şey değil bu yani. Evet. 360 tarik varsa, yol varsa niye 12 deyip duruyorsunuz falan? Aa dedi evladım. Onlar bizim türev dediğimiz manada, yani onlar onun fazlalıklarıdır zaten. Fuzuli yani. Onlar fuzuli. 12'si esastır, diğeri fazladır dedi. Nedir bu esas olan dedi. Niye 12 olsun? İşte hemen aklıma gelen şeyler de var tabii. Bunları soruyorum Bektaşi babasına. Bu ayar baba, saat ayarlamak gibi ayar baba. Ama ahyar var bir de. Bir de ahrar var filan. Yani bunlar birkaç sır içine sır manalar. Bu baba erenler dedi ki, evladım dedi, Yakup Aleyhisselam'ın ki manevi bir dönüşümle adının İsrail olduğunu biliyorsun değil mi dedi. Tabii dedim. Gece yürüyüşünde, yani gece manevi bir şeyle, ruhsal alemde kendi nefsini yenip adıyla, şeyiyle, ruhaniyetiyle dönüşmüş olan şahsiyet. Yakupken İsrail olmuş. Bugün devleti olarak da İsrail devleti adına İsrail koyuyor mesela. Tabii bu işte bir takım şeyler, olumsuz faaliyetler yapınca da İsrail devleti İsrail, dolayısıyla İsrail ismi de kirleniyor. Hayır. Onlar istedikleri gibi şeyler kullanılabilir insanlar. Ama şimdi biz aslıyla ilgileniyoruz. Aslı ne? Yakup bedende Yakup'tu ama manada dönüştü, değişti manada. Tanrı'nın lütfuna mazhar oldu ama
Gece sabaha kadar güreşti. Kimle? Bir melekle. Hangi melek? Kendisi. Kendi nefsiyle. Kendisini yendi. Biraz uyluk kısmı İncil'de onun da manası var tabii. Ama dönüştü. İsrail oldu. Ve İsrailoğulları, ondan sonra hep İsrailoğulları çağrıldı. Ve 12 tane oğlu var. Allah Allah. Beni İsrail aslında 12 oğlan. 12 oğul, 12 yol demek. Ondan sonra geliyoruz oradan. Hazreti İsa. İsa'nın havarileri 12. Hatırlayalım, Yakup'un İsrail'e dönüşme esnasında uyluk kemiği incindi. Bir falso var orada yani. Uyluk kemiği üreme ile alakalıdır, soyla alakalıdır. Demek ki soyla ilgili bir problem oldu orada. İsa'da her şey manevi olduğu için orada da 12'lerden biri Uyluk oldu. uyluk yerine geçti değil mi? Bak Sinan'ın bak görüyorsun baba ne kadar zeki. O da Judas İskaryot. Judas İskaryot aslında İsa'ya olan sevdasından, İsa'ya olan aşkından, İsa'ya olan muhabbetinden ve onun mutlaka galip geleceğine inandığından dolayı gidip onu ihbar eder. Yoksa ona kötülük olsun diye ihbar etmez. Bektaşiler böyle düşünürler mesela. Şimdi Hristiyan mezheplerine bu uymayabilir. Onlar hayır. O şeydi, haindi. Hatta parayla sattı filan. Eğer parayla satmış olsaydı, 30 gümüş karşılığı onu satmış olsaydı, o zaman ilk şehittir o. Kendini idam etti ya, asıp da o bütün paraları yere fırlatmazdı. Kendini niye assın? Madem yakalandı, işte ihbar etti, yakalandı, cezalandırıldığına göre neden kendisini atsın? Erguvan ağacı vardır. Erguvan, hatta bunun Kronin mi acaba bilemiyorum, hatırlayamıyorum. Bir edebiyatçı onun doğrusunu bulur bizim Can. Erguvan ağacı diye bir romanı var. Erguvan ağacının özelliği Judas İskaryot'un kendisini astıktan sonra o ağacın şeyleri beyazmış. Rengi sonra erguvan rengine dönüşmüş. Mesela bunlar hep sembolik. İnsanın dönüşmesi. İnsan dönüşmesi. İsa'da da 12 havari. Sonra geliyoruz Muhammed Nebi'ye geliyoruz. Onun da evladı Resul dediğimiz İmam Ali üzerinden ve Fatma ile İmam Ali'den tezahür eden 12 imam var. Allah Allah, gene 12. Daha önceye gittiğimizde de Mısır'a gideceğiz. Mısır'da da 12 bulacağız. Yunan'a gittiğimizde Herkül var. Herkül yarı tanrı diye söylenen. Yani yarısı insan, yarısı tanrı. Ne demek? Aslında her insan ruhuyla, rububiyetle yani tanrısallıkla bağı var. Bedeniyle, kullukla ve zuhur ve geçicilikle bağı var. Her insan hem geçici hem kalıcı bir varlık olarak bir bütündür. Herkül bunu sembolize eder. Yunan mitolojisinde ve ruhaniyetinde. Herkül'e bakıyoruz. Onda 12 tane görevi var. 12 görevle mükelleftir. Ya çok kimse bilmez. Açıp bakmak lazım. Neden 12? Şimdi ben bunlar bu kadar 12 olunca 12 tane de burçtan söz ediliyor. Burç var değil mi? 12 burç. Dedim Ayar Baba'ya ki asıl adı balıkçıydı. Mesleği balıkçılıktı. Soyadı Kul'dur. Ne hoş bir soyad değil mi? Herkülmüş o da. O da Herkül. Ziya efendi. Ziya kuldur. Ziya ışık kuldur. Ziya kuldur olunca gene ikili birlik. Bakın isimler de böyle çok hoş. Dedim efendim bu 12 tarik, 12 yol dediniz. Bu kadar da şey söyledim işte bunlar 12'ler kendisi de kattı buna çok şey. Neden böyledir? Evladım dedi 12 temel insanın 12 temel karakteri vardır. Bunlar ayağını sabitedirler. Sabit karakterlerdir. Değişmezler.
Ama diğerleri bunların türevleridir yani bir nevi. Fuzuli, fazlalıklarıdır demişti. Fazlalık da erdem demek. Yani çok ilginç. Fazla diyorsun, fazlalık diyorsun, lüzumsuz gibi. Fuzuli diyorsun, halbuki fazilet. Fazilet fuzuli olandır, zorunlu olmayandır ve erdem demektir. Arete demektir. Arete demektir. Yani sen zorunlu olarak senden istenen bir şey değildir. Senin zorlandığın bir şey değil. Sen kendi gönüllü olarak yaptığın şeydir. Fazilet, fazlalık, erdem insanın gönüllü yaptığı iştir. Gönüllülük zorlanmadan yaptığımızdır. İnsan olduğumuz aşama orasıdır. Ondan önce beşeriz. Orada insan oluyor. Farz değil, sünnet diyor. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Dedim ki, peki efendim dedim, bu temel, 12 temel karakter dediğiniz zaman, yani niye yolla ilgili olsun? Yoldan kasıt seyr-i suluk. Seyr-i suluk inisiyasyon. İnisiyasyon belli bir gayeye varmak için dönüşüm, değişim, yaşama, deneyimleri, bilgileri, etkileşimleriyle ilgili bir şey. Ve dönüşerek, yani belli bir süre içinde değil, belli bir süreç içinde, belli bir proses, aşama aşama, tertib-i ilahi, meratib-i ilahi derler buna. Aşama aşama değişerek, dönüşerek bir halden hale, bir duruma, bir makama vasıl olmak, sonra o makamdan kurtulmak üzere. Peki, bu 12 burç, burada 12 karakter dediğiniz şey, burada rol oynuyor mu? Esma, yani ilahi isimler buna. Nedir yani? Eğitimde mi? Tam da eğitimde dedi. Terbiye yani. Terbiye, insanın terbiye edilmesi, talim edilmesi değil. Talim, eğitim değildir. Öğretim demektir. Ama biz hani talim terbiyeyi biliyoruz. Bir önceki Eğitim Bakanlığı'nın önceki adı talim terbiye vekaleti. Talim, öğretmek, terbiye eğitmek demek. Ama askerde talim yapıyoruz derler mesela, o eğitimdir. Asker talime çıktı. Eğitime çıktı demektir. O zaman şunu anlıyoruz. Talim ve terbiye birbirinden aynı şeyler değil. Bir terbiye, bir eğitim, bir ilimle yapılır. Dolayısıyla talim, terbiye aslında bir eylemin iki yanı. İlimle terbiye edilir insanlar. Evet. Şimdi bunları niye anlattım? Şimdi nedir dedim yani, bu eğitimde bunun rolü ne? Bana çok güzel örnekler verdin. Ve hatta bundan önce böyle bazı kardeşlerim bazı benim hallerimden etkilenerek, o zaman biz hippiyiz. Hippilik dönemi. Ben 68 kuşağıyım. Siyasi eylemlerin içindeyiz. O zaman haktan yana, emekten yana mücadele verdiğimiz dönemler, ama bir yandan da dünyada hippie diye bir hareket var. Bu harekette de zenginlik, dünya malı, bunların değersiz olduğunu, bunların araç olduğunu, amaç olmadığını, insanın olduğunu, eşit olduğunu, savaşma, seviş sloganıyla tüm dünyada bildiğimiz şey. Aynı zamanda Fransa'da Herbert Marcuse'un etkisi altında Fransa'da büyük öğrenci hareketleri başlıyor. Bu öğrenci hareketleri tüm dünyaya yayılıyor. Türkiye'ye geliyor. 68 kuşağı olarak bizler onun içine yer alıyoruz ve Türkiye'nin de dünyaya entegre olarak büyük değişimler yaşamasının macerasının içinde bir deneyimimiz de var. Aynı zamanda da aynı dönemde gece sohbet olarak gidip bir Bektaşi babasının sofrasına oturup orada sohbet ediyoruz. Talim terbiyedeymiş. Talim terbiyenin içindeyiz. Çelme taktılar, düştük erenler. Yoksa bizim planladığımız bir şey değildi yani. Peki iyi etmişler. İyi etmişler, hakikaten iyi etmişler. Çünkü tüm şeylerden ben sorardım kendime, niye buralardayım, niye bir yandan böyle hippiliğin içindeyim, bir yandan rock müzik benim şeyim, ilgi alanımda, bir yandan Bektaşi, bir yandan Tasavvuf. Ya ne oluyor filan, ne? Bunlar benim tercihlerim değildi. Ama bunlar ikrammış. Sonradan anlıyorum ki bunlar ikram. Yani karşılaşmalar. Bir takım karşılaşmalar ama bunlardan derin etkilenmeler. Yüzeysel gelip geçmedi. Derin işledi yani. İçimizde işledi filan, zevk aldık.